Herkese merhabalar, ben Doktor Mustafa Üye. Bugün sizlere Ramazan orucunun bilimsel faydalarından bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki aralıklı orucun sağlık faydalarından dolayı Ramazan orucuna olan ilgi ve bu konuda yapılan araştırmaların sayısı arttı. Ben bu araştırmalar arasından kanıt düzeyi en yüksek olan sistematik gözden geçirmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Orucun gebelik, kanser, covid, şeker hastalığı, kilo verimi, tansiyon, kalp hastalığı, kolesterol, trigliserit, migren, böbrek hastalıkları, romatizmal hastalıklar, tiroid hastalıkları, kireçlenme, kemik erimesi, bağışıklık ve fiziksel aktivite üzerine olan etkilerini inceleyeceğiz. Kimler oruç tutabilir, kimler tutamaz, orucun faydaları nelerdir? Bu konuda bilimsel araştırmalar ne diyor? Gelin birlikte bakalım. Burada anlatacaklarım tıbbi tavsiye değildir. Tanı ve tedavi için hekiminize başvurmalısınız. Hamilelikte oruç, en çok gebelik ve emzirme durumunda oruç tutmayla alakalı soru geliyor. Emzirme ile alakalı herhangi bir bilimsel araştırmaya rastlamadım. Gebelikle alakalı 22 araştırmanın dahil edildiği, yaklaşık 30 bin gebenin incelendiği büyük bir araştırmayla başlayalım. Bu araştırmaların 21 tanesinde bebeğin doğum ağırlığı dahil edilmiş ve oruç tutmanın herhangi bir şekilde doğum ağırlığını olumsuz etkilemediği ortaya çıkmış. Yine bu araştırmada erken doğuma dair de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış. Bu araştırmaların sadece birinde bebeğin ağırlığı değil ama plasenta ağırlığının daha düşük çıktığı görülmüş. Farklı bir araştırmada oruç tutmanın çocukta herhangi bir anormalliğe yol açmadığı tespit edilmiş. Başka bir araştırmada 1390 gebeye Ramazan'ın başında ve sonunda Doppler ultrason uygulanıyor. Sonuçlara göre sağlıklı bir annenin oruç tutması bebeğin gelişimini olumsuz hiçbir şekilde etkilemiyor. Aslında gebelik doğal bir süreçtir. Yani bunu hastalık olarak görmemek gerekir. Eğer riskli bir gebeliğiniz yoksa oruç tutma konusunu hekiminizle konuşabilirsiniz. Ama eğer riskli bir gebeliğiniz varsa kesinlikle ne kendinizin ne de bebeğinizin sağlığını tehlikeye atmayın. Hekiminizin talimatlarına harfiyen uyun. Oruç tutma ve kanser. Vücudumuzda IGF-1 dediğimiz ve yüksekliğinde bazı kanser hastalıklarına daha fazla yakalandığımız bir protein bulunmaktadır. Büyük çaplı bir araştırma oruç tutmanın IGF-1 düzeylerini düşürdüğünü ve bunun da kanseri engellemeye fayda sağladığı gösterilmiştir. Muhtemelen oruç tutmak olumlu etkilerinin pek çoğunu büyüme hormonunu artırarak yapıyor. Çünkü açlık sırasında büyüme hormonu 4-5 katına kadar çıkabiliyor. Bu da hasarlı hücrelerin yıkımı yerine yenilerinin yapılmasını sağlıyor. Ramazan orucu ve COVID-19. Yapılan bir araştırma, Ramazan orucunun vücutta meydana getirdiği metabolik değişikliklerin herhangi bir olumsuzluğuna dair kanıtlara rastlanmadığını bildiriyor. Yetersiz beslenme, akut viral hastalıklarda ciddi risk faktörü olabilir. COVID-19 yeni bir hastalıktır ve risk faktörleri hakkında yeterli bilgi yok. Dolayısıyla 65 yaş üzeri ve ek hastalığı olan hastalar COVID-19'a bağlı komplikasyonları çok daha ağır seyredebilir. Biliyorsunuz ki dinimizde sağlık durumlarında oruç tutmama hakkı var. Yapılan bir araştırmada da COVID-19'a yakalanan Müslümanların pek çoğunun bu dönemde oruç tutmadığını gösteriyor. Ramazan orucu ve kalp hastalıkları. Ramazan orucu esnasında akut kalp krizi geçirme riski diğer günlerden farklı değildi. Bunun yanında Ramazan orucu tuttuğumuz zaman iyi kolesterolümüz artıyor. Toplam kolesterol ve kötü kolesterolümüz düşerek bize fayda sağlıyor. Fakat şeker hastalarında bu faydayı görememişiz. Ayrıca Ramazan orucu vücut ağırlığını ve yağlanmayı azaltmış. Bu araştırmaya göre stabil kalp hastalığına sahip kişiler güvenle oruç tutabilir denmiş. Başka büyük çaplı bir araştırmaya ise 15 çalışma dahil edilmiş. Bu araştırmada inme, kalp krizi ve kalp yetmezliği açısından veriler incelenmiş. Ramazan orucu tutulan dönemle tutulmayan dönem arasında herhangi bir fark tespit edilememiş. Oruç ve böbrek hastalıkları. Yapılan bir araştırmada böbrek nakli olan hastaların güvenli bir şekilde oruç tutabileceği bildirilmiş. Yapılan farklı bir araştırmada kronik böbrek hastalığı bulunan hastaların glomerüler filtrasyon hızı değişmediğinden dolayı güvenli bir şekilde oruç tutabileceklerinden bahsedilmiş. Yapılan farklı bir araştırmada kronik böbrek hastalığında Ramazan orucuna karşı iyi bir tolerans geliştiğini ve güvenle tutulabileceğinden bahsedilmiş. Ramazan'da renal kolik üzerine yapılan bir araştırmaya 9 çalışma dahil edilmiş. Bu çalışmaların 7'sinde renal kolik ağrısının diğer dönemlerden farklı bir şekilde olmadığı görülmüş. Buna karşılık 2 çalışmada renal kolik ağrılarının oruç tutma döneminde daha da fazla arttığından bahsedilmiş. Ramazan'da böbrek taşı oluşumuyla alakalı yapılan bir araştırmada ise böbrek taşı oluşumunun Ramazan'da ya da farklı dönemlerde birbirinden farklı olmadığını göstermiş. Oruç ve kilo verimi. 25 çalışmanın dahil edildiği büyük bir araştırmaya göre Ramazan ayında insanlar genelde 1-1,5 kilo kadar kilo veriyorlar. Fakat birkaç hafta içerisinde bunun geri alındığı tespit edilmiş. Yine 70 çalışmanın dahil edildiği büyük bir araştırmada Ramazan'da verilen kiloların 2 ila 5 hafta arasında tekrardan geri alındığı tespit edilmiş. Bu konuda daha önce Peygamber Efendimiz'in sünnetine örnek vermiştim. Ramazan'dan sonra da pazartesi, perşembe günü yani haftada 2 gün oruç tutarak verdiğimiz kiloları geri almamayı sağlayabiliriz. Ramazan ayında egzersiz ve spor. Bu da merak edilen konulardan bir tanesi. 11 çalışmanın dahil edildiği büyük bir araştırmaya göre Ramazan ayı boyunca uzun mesafe koşuları, hızlı yürüme,
bisiklet, kickboks, yüzme, koşu bandı, ip atlama, kuvvet antrenmanı gibi egzersizler olumsuz olarak etkilenmemiş. Oruç sadece sabah saatlerinde yapılan kısa mesafede hızlanmayı gerektirecek sporları olumsuz olarak etkilemiş. Sporcuların fiziksel performansının oruçtan çok fazla etkilenmediği görülmüş. Yorgunluğu en aza indirmek için yeterli uyku ve beslenmeye dikkat edilmesi tavsiye edilmiş. Oruç ve şeker hastalığı. Oruç için en riskli hastalık grubunu şeker hastaları oluşturmaktadır. 13 yıllık çalışmaların incelendiği büyük bir araştırmada şeker hastalığının Ramazan ayında komplikasyon geliştirme oranlarının diğer zamanlara nazaran çok hafif düzeyde yüksek olduğu gösterilmiş. Başka büyük çaplı bir araştırmada ise Ramazan ayında oruç tutmak isteyen şeker hastalarına Ramazan'da dikkat edilmesi gereken konuları anlatan bir eğitim verildi. Eğitim alan grupla almayan grup arasında şeker düşüklüğü riski yaşama ihtimali %81 azaldı. Dahası eğitim alan grupta 3 aylık ortalama şeker dediğimiz hemoglobin A1C değerinde de ciddi düzelmeler görüldü. Sonuç olarak Ramazan odaklı bir eğitim şeker hastalarında şeker düşüklüğü riskini önlemekte ve şeker seviyelerini dengelemekte önemli bir etkiye sahipti. Belki ülkemizde de Ramazan'da oruç tutmak isteyen şeker hastalarına böyle bir eğitim planlanabilir. Ramazan orucu ve insülin direnci. Yapılan bir araştırmaya göre Ramazan'da oruç tutan kişilerin insülin değeri, glikoz değeri ve buna bağlı olarak insülin direnci değerlerinde düşme görülmüş. Sonuç olarak Ramazan orucu herhangi bir olumsuz metabolik etkiye yol açmadı. Hatta bazı şeker değerlerini daha da iyileştirerek faydalı oldu. Burada önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. İnsülin kullanan tip 1 ya da tip 2 şeker hastalarının oruç tutmaya kesinlikle hekimleriyle beraber karar vermeleri gerekiyor. Buna göre insülin dozlarının ayarlanması gerekiyor. Yoksa hayati risklerle karşılaşabilirler. Yapılan bir araştırmaya Ramazan'da oruç tutan 58 hipertansiyonlu hasta katıldı ve araştırma sonuçlarına göre tansiyonlarında herhangi bir olumsuzluk görülmedi. Sonuç olarak Ramazan orucu hipertansif ilaçlarla tansiyonu kontrol altında olan hastalarda tansiyon durumunu etkilemeksizin kardiyak stresi azaltabilir. Bir diğer araştırmada Ramazan'da oruç tutan hipertansiyon hastalarında beden kitle indeksi düşmüş, kan lipid değerleri düşmüş, tansiyon değerlerinde iyileşmeler görülmüştür. Oruç ve kas eklem hastalıkları. Yapılan bir araştırmada Ramazan orucu iltihaplı romatizmal hastalıkların tedavisinde etkili bir yöntem olabilir. Aynı araştırmanın başka bir sonucu olarak Ramazan orucunun kemik erimesi ve kireçlenmede herhangi bir ilaç kullanmadan tedaviyi iyileştireceğine dair bulgular ortaya çıkmıştır. Daha ileri çalışmalara da ihtiyaç duyulmasına rağmen gut hastalarında da oruç tutmaya herhangi bir engel yok gibi görülmektedir. Oruç ve tiroid hastalıkları. Hipotiroidi hastaları Ramazan'da ilaç kullanım konusunda en çok sıkıntı yaşayan hasta grubunu oluşturmaktadır. Ramazan öncesi kontrollü TSH değerlerine sahip olan hastalar 3 gruba ayrılmış. Bir grup iftardan önce, bir grup iftardan sonra, bir grupsa sahurdan önce ilaçlarını almışlar. Araştırmanın sonuçlarında herhangi bir farklı zamanda almanın TSH değerlerinde herhangi bir farklılık oluşturmadığını göstermiş. Sonuç olarak Ramazan ayında tiroid ilaçlarının farklı zamanlarda alınması TSH değerlerinde anlamlı bir değişikliğe yol açmamış. O zaman levotiroksin ilacının kullanımı için en uygun zaman iftardan sonrası olabilir. Oruç ve migren maalesef Ramazan ayının başında ciddi başarıları yaşanabiliyor. Yapılan bir araştırmada migren hastalarının Ramazan ayı boyunca bu ataklarının tam 3 kat daha sık olduğu ortaya çıkmış. Ve bu evrensel diyen dünyadaki herkeste bu şikayetler oluyor. Bunu da şeker düşüklüğüne ve yeterince su tüketilmemesine bağlamışlar. Migren genelde az su tüketenlerde, abur cubur ve rafine gıda tüketenlerde görülmüş. Dolayısıyla Ramazan ayı boyunca bunların tüketimine dikkat etmekte fayda var. Ramazan orucu ve bağışıklık sistemi tam 45 çalışmanın dahil edildiği büyük bir bilimsel araştırmadan bahsedeceğim. Bu araştırmanın sonuçlarında şunlar yer almaktaydı. 1. Ramazan orucunun bağışıklık sistemini hafif düzeyde etkilediği ve kısa bir süre sonra tekrar eski durumuna geldiği görülmüştür. Bu süreçte hasarlı hücrelerin yıkıldığı, yerine yenilerinin yapıldığı ve böylelikle bağışıklık sisteminin güçlendiği gösterilmiştir. 2. Astımlı hastalarda ve otoimmün hastalığı bulunan hastalarda oruç tutmak güvenliydi. 3. Kalp hastalarında kan lipid profilinin iyileştiği ve oksidatif stresinde azaldığı görülmüştür. 4. Oruç tutmak, şizofreni gibi psikiyatrik rahatsızlığı bulunan kişilerde savunma hücrelerinin göstergelerini iyileştirebilir. Bu videoda bahsettiğim araştırmaların kaynaklarının hepsini obezite.tv internet sitemizde bulabilirsiniz. Tıp bir bilim dalıdır ve hızla değişmektedir. Dolayısıyla herkes her zaman en son yenilikleri takip edemeyebilir. Hekiminize hastalığınızla ilgili soruları sorabilirsiniz. Kesinlikle tedavinize tek başınıza değil, hekiminizle beraber karar vermelisiniz. Bu videoda Ramazan orucu ile alakalı en güncel araştırmaları yayınlamaya çalıştım. Herhangi bir sorunuz varsa aşağıdan bize sorabilirsiniz. Sağlığınız el verdiği müddetçe oruç tutmak, sağlık değerlerinizin iyileşmesini sağlayabilir. Videomuzu buraya kadar izleyip en az 3 şey öğrendiyseniz lütfen kanalımıza abone olunuz. Ayrıca videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki sağlıklı yaşam videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın.